Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Dünkü FED kararından sonra bugün de gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararında. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %1,58 yükseliş ile 1407 seviyesinden işlem kapatırken işlem hacmi ise 11,2 milyar Türk lirası oldu. Hafta başında Çin'de faaliyet gösteren Avangrid adlı şirketin likidite sorunu yaşaması nedeniyle satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi Amerika ve Avrupa borsalarının toparlanması ile birlikte yükselişini gösterdi. Dün akşam FED faiz kararını beklentilere paralel açıklarken varlık alımları ile ilgili en nihai kararı bir sonraki toplantıya bıraktı. Kararın açıklanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri borsalarında yükseliş hızlanırken Dow Jones Endeksi %1, Nasdaq Endeksi %1,02 ve S&P 500'de de 0,95'lik artış ile kapanışların gerçekleştiğini gördük. Korku endeksi olarak bilinen S&P 500 endeksinde ise %15'e varan değer kayıplarının yaşandığını gördük. Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısında Başkan Jerome Powell'ın ekonominin beklentiler dahilinde seyrine devam ettiğini belirtmesi üzerine Eylül ayı toplantısının önemi artmıştı. Varlık alım programına ilişkin öngörülerin paylaşılması ve ileriye dönük projeksiyonun yayımlanacak olması toplantının önemini bir kere daha artırdı. FED, istihdam ve enflasyon hedefine doğru ilerlemenin beklendiği gibi devam ederse yakın zamanda varlık alım programında değişikliğe gidilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Virüs salgınının Delta varyantı ile yeni bir boyut kazanmasının ekonomide toparlanmayı yavaşlattığına dikkat çekilirken, FED 2021 yılı boyunca büyüme beklentisini %7'den %5,9'a indirdi. Yıl sonu beklentisini ise %3,4'ten %4,2'ye revize ederken toplantıda dikkat çeken bir diğer önemli konu ise FED yetkililerinin önümüzdeki dönemdeki faiz beklentilerinde artışın meydana gelmesiydi. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında 9 FED yetkilisi 2022 yılında faiz artırımı öngörürken bir önceki toplantıda bu sayı 7 idi ve 2023 yılında faiz artırımını öngören sayısı da Haziran ayına göre 4 kişi artarak 17 kişiye yükseldi. Enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerin etkisi olduğunu belirten Başkan Jerome Powell, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi durumunda FED'in karar alabileceğini belirtirken, varlık alım programında da değişikliğe gidilmesi için dikkat edilen istihdam ve enflasyon hedeflerinden istihdam hedefinin yakalandığında altını çizdi. İlerleyen dönemde elde edilecek veriler ışığında hedeflere ulaşılması durumunda gelecek toplantıda varlık alım programı için uygun ortamın yakalanabileceğini dikkat çekilirken, varlık alım programında azaltıma başlanması durumunda gelecek yıl ortalamasına kadar bitmesi planlanılan faiz artırımı için halen daha uzun bir yol olduğu ifadeleri vurgulandı. Ancak 2022 yılında enflasyonun hala yüksek seviyelerde olması durumunda FED'in faiz artırımı için uygun ortamı test edeceğine ilişkin ifadede gelecek fiyatlamalar için en önemli açıklama oldu. FED toplantısının ardından gözler bugün gerçekleştirilecek olan
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında olacak. Piyasa beklentilerine bakacak olur isek faiz oranlarına bir değişiklik beklenmezken toplantı karar metninde yer alacak olan ifadelerde gelecek dönem fiyatlamaları için önemini koruyacak. Ağustos ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde %19,25 açıklanmasının ardından reel faiz getirisi negatife dönmüşken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantı karar metninde bakıldığında politika faizinin enflasyon üzerinde konumlanacağı açıklanırken piyasa beklentileri bu yönde şekillenmişti. Son dönemde çekirdek enflasyona yönelik açıklamaların ağırlık kazanması bugün toplantıdan çıkacak karar üzerinde etkisini de merakla bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'da açıklayacak. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Fed'in açıklamalarının ardından ons altının seyrinde herhangi bir değişiklik gözlenmezken Fed'in söylemlerinin güvercin olmakla birlikte gelişmelere göre alınacak kararın şahin niteliği taşıdığı da söylenebilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1775 dolar ve 1790 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1760 ve 1750 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Fed beklentilere paralel karar açıklanmasının ardından gözlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında dolar Türk lirasının tekrardan 8,60 Türk lirası üzerinde kalıcılık sağlaması gram altının yükselişine destek olurken ons altın fiyatlarının da 1800 doların altına gerilemesi baskı oluşturmayı sürdürüyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 500 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 485 ve 475 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step